Merhaba, ben Şale Yılmaz. Bugün sizlere cilt lekelerini anlatmak istiyorum. Cilt lekeleri neden olur, çözümleri nelerdir, korumak için neler yapabiliriz? Hadi bakalım videonun devamında izlemeye devam. Cilt lekeleri oldukça sık gördüğümüz bir problem. Peki bu lekeler neden oluşuyor ve mekanizmaları ne? Cildimizde renk hücreleri melanin arttırdığı zaman, oluşturduğu zaman bu cildimizde renklenmeyle sonuç veriyor. Lekeler tabii ki sebeplerine göre vesaire tablo olarak değişebiliyor ama genel olarak ben size konuyu anlatmak istiyorum. Hangi nedenler bizde lekeye neden oluyor ve genel olarak biz bunların çözümünde neler yapıyoruz? Öncelikle güneş ışınları, ultraviyole A ve B lekede oldukça büyük sorumlu. Onun dışında gebelik döneminde güneşten iyi korunamamışsak bu da cildimizde lekelere neden oluyor. Gebelik ciltte lekenin en çok oluştuğu dönemlerden biri. Mutlaka gebelik döneminde de cildimize uygun, gebelikte kullanacağımız güvenli bir güneş koruyucuyla cildi korumamız gerekiyor. Çünkü gebelikte pek çok kişinin lekeleri başlayabiliyor. Hormonlardaki değişimler bizde leke oluşumuna neden olabilir. Onun dışında kullanılan özellikle doğum kontrol hapları leke oluşturabilen çok önemli ilaçlardır. Çok sık kullanılan ilaçlardır. Özellikle eğer böyle bir ilaç kullanıyorsak güneş korumamıza çok daha fazla özen göstermemiz gerekiyor. Yine diğer grup bir takım ilaçların da bu tarz etkileri olabiliyor. Özellikle sürekli kullandığınız bir ilaç varsa bu ilaçların prospektüs bilgilerinde güneşe hassasiyet yaratır bilgisi görürseniz bunlar lekelerinizi arttırabilecek, leke oluşturabilecek, ortamı yaratan, sizde duyarlılık yaratan ilaçlar olacaktır ve bunları kullanırken mutlaka güneş korumaya daha çok özen gösterelim. Yine parfümlerinizin cilde uygulanmasıyla bir takım makyaj ürünlerinin kullanıp güneşe çıkmakla bu bölgelerde leke oluşumu olabilir. Bunlara da dikkat edelim. Ayrıca kullandığımız bazı kremler hiç masum olmayabilir. Cildi yenileyen, özellikle anti-aging ürünlerin bir kısmında güneşe hassasiyet yaratan özellikler vardır. Bunları kullanırken de özellikle güneşe daha çok korunmamız, daha çok dikkat etmemiz gerekecektir. Bu ürünlerin içeriğinde retinoller olabilir, alfa hidroksi asitler olabilir. O yüzden ürününüzü alırken, seçerken mutlaka bunlara dikkat edin. Ürünü doğru şekilde kullanmak fayda sağlarken yanlış kullanımlar cildinizde ekstra başka sorunlara neden olacaktır. Bu nedenle lütfen ürün seçerken ciltte güneşe hassasiyet yapıyor mu, yapmıyor mu buna dikkat edelim. Ayrıca tekrar söylemek istiyorum, ilaçlarınızı kullanırken uzun süreli ilaç kullanıyorsak bunların da güneşe hassasiyet yaratıp yaratmadıklarını öğrenip gerekli görülürse de ek güneş korumayı daha çok yaparak, daha çok itina ederek lekelerden uzaklaşmış olacağız. Cilde uygulanan bir takım bakım işlemlerinde peelinglerden sonra, lazer uygulamalarından sonra, dermapen, dermaroller uygulamalarından sonra da bir iyileşme süreci gerekir. Cildin kendini onarması için bu süreyi ona tanımamız gerekir. Ve bu nedenle de bu süreçte bizim iyi bir güneş koruma uygulamamız gerekiyor. Aksi takdirde yaptırdığımız işlemden, faydadan çok zarar görürüz, cildimiz lekelenir. Yine en çok karşılaşılan, en çok sorun yaşanan bir uygulama ağda sonrası cildi güneşe hassas hale getirdiğimiz için de yüz bölgesine ağda uygulamaları sonrası leke oluşumları görebilmekteyiz. Bu konularda da dikkat etmenizi rica ediyorum. Güneş korumayı nasıl yapacağız? Bu bizim için çok önemli. Güneş koruma özellikle cildiniz lekeye daha yatkınsa ki bazı ciltler genetik olarak da daha yatkındır, daha kolay leke olurlar ve bu ciltlerde leke tedavileri de biraz daha süreç gerektirir. Bu ciltlerde güneş korumaya ekstra özen gösteriyoruz. Ne yapıyoruz? Daha yüksek faktörlü, en az 30 ve üzeri güneş koruyucular tercih ediyoruz. Yaz ve kış döneminde bunları kullanmaya dikkat ediyoruz. Ayrıca 2 saatte bir yenileyerek, tekrarlayarak etkisinin azalmasına izin vermiyoruz. Yine güneşin çok yoğun olduğu dönemlerde, saatlerde, özellikle yaz aylarının öğlen saatlerinde güneşten kaçmaya özen gösteriyoruz. Şapka giyerek, gözlük takarak,
kıyafetlerimizle, pamuklu giysilerle vücudumuzu koruyarak da güneşten daha çok korunabiliriz. Bunlara dikkat ediyoruz. Evet, leke sorunu yaşıyorsak neler yapacağız? Öncelikle güneş korumayı artık hemfikiriz, çok itinalı yapacağız. Bunun dışında cildimizin normal günlük bakımını ihmal etmeyeceğiz. İyi bir nemlendiriciyle bariyerini koruyacağız cildimizin. Ve bu şekilde tahriş olmamış, hırpalanmamış bir cildinde güneşe de dayanıklılığı, lekelere de dayanıklılığı artacaktır. En önemli konu, güneş lekelerini tek başımıza tedavi etmeye çalışmıyoruz. Çünkü güneş lekesi gerçekten bir doktor kontrolünde ciddi tedavi olması gereken bir problem. Aksi takdirde bizim evde yapacağımız uygulamalar, kendi başımızda alıp kullanacağımız ürünler lekemizi arttırabiliyor. Lekemizin daha komplike hale gelmesine neden olabiliyor ve bu sefer de bizim tedavi süreçlerimiz daha çok uzuyor. Bu nedenle lütfen doktor kontrolünde, doktor muayenesi sonucunda lekemizin tipi belirlendikten sonra, tedavi şekli belirlendikten sonra yapılan uygulamaları yaptıralım. Lekelerimizi evde kendimiz çözmeye çalışmayalım. Lekeler konusunda muayene sırasında lekelerin yüzeyel mi, derin mi ya da her ikisini içeren lekeler mi olduğu belirlendikten sonra tedavi alternatiflerine geçilir ve tedavi bu süreçte yönetilir. Öncelikle neler yapılabilir? Bir takım renk açıcı ürünler kullanılabilir tedavilerde. Bunlar nedir? Hidrokinon, kojik asit, retinoidler, alfa hidroksi asitler gibi cildi yenileyen, leke açıcı bir takım ürünler kullanılabilir. Bu ürünleri kullanırken yine güneşten koruyucuyu çok iyi kullanmak, cildin yenilenme sürecinde güneşe hassas olacak cildi çok iyi korumak gerekir. Bu nedenle bunlara özen gösteriyoruz. Ayrıca ikinci seçenek kimyasal peeling uygulamaları yapılabilir. Kimyasal peelingde bir takım özel ilaçlar belli konsantrasyonlarda kullanılıyor. Ve bu ciltte bir yenileme süreci, bir hücrelerde bir gençleşme süreci, eskiyen derinin atılması ve yeni cildin, sağlıklı cildin gelmesi süreci yaşanır. Yine bu uygulama sırasında da cildin güneşten korunması çok önemlidir. Çünkü kimyasal peeling yapılırken de yine cildimiz güneşe hassas hale geliyor. Korunmak ve bakım, nemlendirmek bu tedavi sürecinde de son derece önemli olacaktır. Bezoterapi uygulamaları var. Bezoterapide de cildin rengini açan bir takım özel karışımlar cilde minik enjeksiyonlar şeklinde uygulanabilir. Bu da tedavi alternatiflerinden biri. Yine Dermaroller, Dermapen'le beraber renk açıcı ilaçlar uygulanabilir. Yine tedavi alternatiflerinden biri. Ayrıca PRP uygulaması var. PRP uygulaması biliyorsunuz ki kendi kanımızdan alıp bir takım santrifüj işlemleriyle ayrıştırdığımız hücrelerin tekrar cildimize uygulanması işlemi. PRP de leke tedavilerinde kullanılabilecek bir başka tedavi alternatifidir. Ayrıca lazer uygulamaları, IPL uygulamaları da leke tedavilerinde sıkça kullanılan önemli tedavi seçeneklerindendir. Bunlar tabii ki doktorunuzun yönettiği bir süreçte, doktorunuzun takip ettiği bir süreçte güvenli uygulamalar şeklindedir. Leke tedavileri genellikle kış aylarında yapılır. Çünkü kış ayları daha güvenlidir. Yazın uygulamaların çoğunu yapmak mümkün olmayacaktır. Leke tedavisi doktor hastanın birlikte yürüttüğü bir süreçtir. Çünkü herhangi uygulama ne kadar başarılı olursa olsun kişinin deri bakımını yeterince yapmadığı, güneş korumayı yeterince yapmadığı durumlarda başarılı olma şansı olmayacaktır. Bu nedenle hastalara da leke tedavisi sırasında çok fazla görev düşmektedir. Ayrıca lekeleriniz tipine göre, şiddetine göre belli oranda tedavi olabilir. Bütün lekeler tamamen geçecek diye bir kayıt maalesef yoktur. Ayrıca geldiğiniz noktadan sonra, tedaviniz bittikten sonra da tekrar yeterli korumayı sağlayamazsak da lekeleriniz tekrarlayabilir. Bu nedenle leke tedavilerinde sabır, itina ve bir süreç gerekir. Sonrasında da yine belli korumalara dikkat etmeniz gerekir ki güzel sonuçlar alınabilsin. Lekelerle ilgili sizlere anlatmak istediğim bilgiler bunlar. Lütfen merak ettiğiniz şeyler varsa videonun altına sorularınızı bırakın.
cevaplamaktan mutluluk duyacağım. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen paylaşın. Kanala abone olmadıysanız abone olun. Sevgiyle kalın, mutlu kalın ve hoşça kalın.